Yeni çağda Avrupa işlerine hızla ilerleyen bir süper güç vardı. Osmanlı İmparatorluğu. Ancak bu güç 1683 yılında Viyana kapılarında durdurulmuş ve artık gerileme sürecine sokulmuştu. Buna çok benzer bir süreç ise Orta Çağ'da, yani Avrupa'nın karanlık, Emevi hakimiyetindeki Müslümanların ise Altın Çağ'ında 732 yılında yaşanmıştı. Puvatya Savaşı'nda. Her devletin güttüğü politikalara göre bir doğal sınırı vardır ve artık bu sınırların dışına çıkması devleti çok zorlar. Osmanlı'da bu doğal sınırın Viyana olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak Avrupa benzeri bir süreci daha önce yaşamıştı. Orta Çağ döneminde günümüzde İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası üzerinden Avrupa'ya ayak basan Emevi Müslümanları, Endülüs ismini verdikleri bu topraklarda hızla ilerlemeye başlamıştı. Şimdi gelin Emevilerin Avrupa işlerine nasıl sokulduğuna kısaca göz atalım. Böylece Puvatya Savaşı'ndan önce Müslümanların Puvatya'ya kadar nasıl geldiğini anlayabiliriz. Emevi halifesi 1. Velid döneminde İspanya Vizigotların elindeydi. Krallık iç karışıklıklardan zayıf düşmüştü. Kral Rodrigo halk tarafından sevilmiyordu. 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasındaki bir İslam ordusu Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya girdi. Tarık bin Ziyad askerlerinin geri dönme ümidini yok etmek için Boğazı geçtikten sonra gemilerini yaktırdı. İspanya'ya geçen İslam ordusu Kadiz Muharebesi ile burayı fethetti. Artık İspanya'nın fethi için Müslümanların önünde ciddi bir engel kalmamıştı. Nitekim Tarık'ın bu savaş sonrasında görevlendirdiği kumandanlar kısa sürede Malaga, Elvira yani İlbire ve Cordoba'yı yani Kurtuba'yı ele geçirirlerken kendisi de Esija'yı yani İstice'yi ve arkasından Vizigotların başşehri Toledo'yu yani Tuleytula'yı fethetti. Bu sıralarda Vizigot idaresinden memnun olmayan bazı şehir ve kale halklarının, özellikle ağır dini baskılara maruz kalan Yahudilerin kapılarını kendiliklerinden açtıkları bilinmektedir. 712 yılında fethin tamamlanmasına yardımcı olmak için Musa bin Nusayr çoğunluğu Araplardan oluşan 18.000 kişilik bir ordunun başında İspanya'ya geçti ve Sevilla yani İşbiliye, Carmona yani Carmune, Niebla yani Leble ve Merida yani Maride'yi zapt ettikten sonra Toledo'ya yani Tuleytula'da Tarık bin Ziyad'la buluştu. İki kumandan daha sonra fetih hareketlerini İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan devam ettirdiler. Ve ertesi yıl içinde Leon yani Lyon, Galicia yani Cirlikiye bölgeleri ve Lerida yani Laride, Barcelona yani Barcelona ve Zaragoza yani Sarakusta şehirleri hakimiyet altına alındı. Yarımada'nın en doğu ve en batı bölgelerinde Abdülaziz bin Musa fethetti. Bu fetihlerden sonra İspanya Emevilerin bir eyaleti durumuna geldi. Müslümanlar buraya büyük bir ihtimalle İber Yarımadası'nda yaşayan bir diğer halk olan Vandallardan dolayı Vandalusya isminden çevirerek Endülüs'te gelir. Ancak bu iddianın tam olarak tarihsel bir dayanağı yok, sadece bir tahmin. Kısaca bu savaşlar ve muharebeler sonucunda günümüz İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası artık Endülüs Emevilerinin toprağı olarak anılmaya başlamıştı. Bu ilerleyişten sonra Emevi halifesinin kulağına bazı söylentiler gelmeye başlamıştı. Siyasi çıkarlar sebebiyle Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad ikilisinin Endülüs fetihleriyle bu kadar ön plana çıkmasından hoşnut olmayan bazı kişiler, Halife Velid'e bu iki kumandanın Emevilerden bağımsızlığını ilan ederek Endülüs'te kendi devletlerini kurmak istediklerini söylediler. Bunu duyan Halife Velid, acil bir şekilde Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad'ı başkent Şam'a huzuruna çağırdı. Bu iki kumandan fetihleri yarıda bırakıp yaklaşık 5500 kilometre yol kat ederek halifenin huzuruna çıktı. Ancak halife çok kısa bir süre sonra vefat etti ve halifenin yerine kardeşi Süleyman geçti. Halife Süleyman, abisine çok bağlı olduğunu bildiği Musa bin Nusayr'a neredeyse ölüme varacak kadar ağır cezalar ve yaptırımlar uyguladı. Tarık bin Ziyad bu kadar cezalandırılmadıysa da ikisinin de Endülüs'e gitmesi yasaklandı. Bu dönemden sonra Endülüs'te valiler dönemi olarak adlandırılan bir yönetim şekline geçildi. 1. Abdurrahman'ın 756'da Endülüs Emevi Devleti'ni ilanına kadar devam eden bu dönemde 21 vali iş başına geldi. Bunlardan bazıları doğrudan Şam'daki Emevi halifesi veya onun adına Kuzey Afrika valisi tarafından tayin edilirken bazıları da Endülüslü askerler tarafından seçildi. Bu valilerden pek çoğu gözünü Pirene dağlarının ardına, Frank topraklarına çevirdi. İslam orduları Fransa'nın güneyindeki Septimanya yani Septimaniye ve Narbona yani Arbune bölgelerini ele geçirerek bugünkü Paris'in bulunduğu bölgeye yaklaştılar. Ancak asıl kader noktası ise Poitiers ve Tours şehirleri arasında yer alan ovada yapılan savaşta gizliydi. Puvatya Savaşı'nda. Müslümanların 732 yılında Tours ve Poitiers şehirleri arasında yer alan ovada Franklere yenilmesi, Avrupa'da gerçekleştirilmek istenen fetihler açısından
bir dönüm noktası olmuştur. İslam kaynaklarında Belatüş Şüheda yani Şehitler Düzlüğü adıyla geçen bu savaştan sonra eskisi kadar dışa açılamayan Müslüman fatihler güçlerini kendi aralarında baş gösteren iç çekişmelerde tüketmeye başladılar. Puvatya Savaşı'nın yapıldığı alan Paris'e oldukça yakındı. Yaklaşık 230 kilometre. Bu da Emevilerin Avrupa'nın ne kadar işlerine kadar sokulduğunun bir işaretiydi. Hatta öyle rivayetler var ki bu topraklarda akın yapan birlikler Paris'in 30 kilometre yakınına kadar gelmişti. Frank topraklarında ordusu ile pek çok çarpışmadan zaferle ayrılan Abdurrahman el-Gefiki komutasındaki Endülüs ordusu ilerlediği bölge dahilindeki kale ve şehirlerin istihkamlarını kırmıştı. Galya Dükü Eudes ile yaptığı muharebeden zaferle ayrılan Gefiki, ağır bir yenilgiye uğrattığı düşmanının arkasında bıraktığı ganimetleri de ele geçirmişti. Bordeaux Müslümanların kontrolüne geçmiş ve akım başarıyla sonuçlanmıştı. Karolinç Hanedanlığı'nın fiili yönetimini elinde bulunduran Charles Martel komutasında bir ordu teşkil edilerek Müslüman ilerleyişine darbe vurulmak istenmişti. Geri dönüş yolunda olan Emevi ordusu Fransa'nın Tours ile Poitiers kentleri arasında Charles Martel'ın kuvvetleriyle karşı karşıya gelmişti. Charles Martel'ın kuvvetleri Abdurrahman el-Gefiki'nin çoğu iddiaya göre sayıca fazla olan kuvvetlerini çok ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Ve bu savaş sonucunda Müslüman kumandanlar hezimet psikolojisiyle beraber bu topraklarda daha fazla kalamayacağını düşünmeye başlamışlardı. Puvatya Savaşı, Avrupa tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyan savaşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Avrupalı tarihçilere göre bu savaş, Avrupa topraklarının Müslüman Arap istilasından kurtarılması olarak değerlendirilmektedir. Müslüman ilerleyişinin Puvatya yönlerinde durdurulması, Hristiyan kimliği ve kültürel değerlerinin günümüze kadar taşınması açısından büyük önem taşıdığı ileri sürülmektedir. Öyle ki pek çok Avrupalı tarihçi, tarihin akışını değiştiren belli başlı savaşlar arasında ilk sıraya Puvatya Savaşı'nı yerleştirmiştir. Çoğu tarihçi eğer Puvatya yönlerindeki muharebenin Charles Martel tarafından kazanılmamış olsaydı, İslamiyet'in bir Avrupa dini haline dönüşmüş olacağını ifade etmektedirler. Bu sebeple Charles Martel, Hristiyan dünyasında kurtarıcı olarak hafızalara yer edilmiş bir kumandan olarak hatırlanmaktadır. Bu olayların yaşandığı 732 yılından 951 sene sonrasına, 1683'e baktığımızda 2. Viyana kuşatmasında tarihin nedenle tekerrür ettiğini görebiliyoruz. Ya da belki de sadece hatalar tekerrür ediyordur.